eşitliğin 4 ÖSYM'nin soru çözümünün bir benzerine birlikte bakın. Eşitliğin sağ tarafı çarpanlı durumda olduğu için eşitliğin sol tarafını da çarpanlı biçimde yazalım. Taban 10 ise 2 çarpı 5 olarak çarpanlı halde yazabiliriz. Üssü çarpanların üzerine yerleştirip o biçimde yazabiliyorduk. Bunu üslü biçimde yazmalıyız. Çünkü eşitliğin sol tarafı üslü biçimde yazılıdır. Dördüncü kuvvetinde. Bunu üssü daha toparlanmış haliyle yazılabilir. 5'in karesini yazdıktan sonra buradaki kuvveti yazmayı unutmuyoruz. O kuvveti buraya taşıyabiliyorduk. Ama taşırken şu 2 çarpanını unutmuyoruz. Buradaki kuvveti bunlar gibi daha toparlı bir biçimde yazalım. 2x artı işareti 2. Buradaki çarpanın buna eşit olduğunu biliriz. Buradaki çarpanın ise 5 üzeri 2x çarpı 5 üzeri 4'e eşit olduğunu biliriz. Uzun uzun açmak yerine eşitliğin sağ tarafıyla direkt sadeleştirebiliriz. İşte o pratik yöntemi veriyoruz. Eşitliğin sağ tarafındaki 2 üzeri 4 ile buradaki artı 4 sadeleşiyor. Aslında şu gitmiş olur. Eşitliğin sağ tarafındaki 5 üzeri 2 sadeleşir. Buraya geriye ne kalacaktır? 5 üzeri 2 kalacaktır. 5 üzeri 2x vardı. O direkt zaten sadeleşir. İyice anlaşılsın. 2 üzeri 4 ile buradaki 2 üzeri 4 sadeleşti. 5 üzeri 2x ile buradaki 5 üzeri 2x sadeleşti. 5 üzeri 2 ile buradaki sadeleşince geriye 5 üzeri 2 kaldı. 2 üzeri 2x kalmıştı buradan. Buradan da 5 üzeri 2 kalmıştı. Eşitliğin sağ tarafında hepsi sadeleştiği için 1 kalır. 2 üzeri 2x ile neredeyse istediğine yaklaştık. Daha da yaklaşmamız için eşitliğin her iki tarafının karekökünü alırız. Böylelikle buradaki 2 ile buradaki 2 sadeleşir. 2 üzeri x'e ulaşmaya çalışırız. Buradaki 2 ile bu sadeleşir. Buradaki üstle yine buradaki derece sadeleşir. 2 üzeri x çarpı 5 kalır. Eşittir. Karekök 1 yine 1'e eşittir. 2 üzeri x'i bulabilmek için 2 üzeri x'i yalnız bırakmalıyız. Eşitliğin her iki tarafını 5'e böleriz. Böylelikle 2 üzeri x'i 1 bölü 5 olarak buluruz.